Kanalıma hoş geldin. Bugün ruh nereye gider, ölümden sonra gerçekte ne olur, biraz bunu konuşacağız. Bir gün hepimizin yüzleşeceği bir soru var. Ben kimim ve öldüğümde ne olacağım? Bu soru insanlığın en eski merakıdır. Fakat ilginç olan şu, bu sorunun cevabı her çağda, her kültürde, farklı dillerde ama aynı özle fısıldanmıştır. Ruh ölümsüzdür. Ancak ölüm dediğimiz şey sanıldığı kadar son değildir. Belki de sadece bir geçiştir. Bir kapının arkasındaki başka bir oda. Bugün bu konuşmada tasavvufun derin bakışıyla ve bilimin ışığında ölümden sonra ruhun nereye gittiğini, reenkarnasyonun mümkün olup olmadığını ve bilincin evrendeki yerini birlikte keşfedeceğiz. Ölüm gerçekten ölüm mü? İbn Arabi der ki, insan ölmez, sadece bir halden başka bir hale geçer. Bu tasavvufun temel anlayışıdır. Yani biz aslında hiçbir zaman yok olmayız. Sadece form değiştiririz. Tıpkı suyun buhara dönüşmesi gibi. Su yok olmaz, sadece görünmez hale gelir. Modern bilim de bu gerçeğe farklı bir dilden yaklaşır. Fizikteki enerjinin korunumu yasası bize der ki, enerji yok edilemez. Sadece biçim değiştirir. İşte ruh enerjinin en saf halidir. O yüzden ölüm bir son değil, dönüşümdür. Peki bilinç ölür mü? Nörobilim insan bilincini beynin ürünü olarak görür. Ama kuantum fizikçileri arasında farklı bir bakış vardır. Mesela fizikçi Roger Penrose der ki, bilinç beynin yarattığı bir şey değil, evrenin temel bir bileşenidir. Yani ruh beynin bir ürünü değil, beynin aracılığıyla deneyimlenen bir alan olabilir. Tasavvufta bu ruhi kül olarak geçer. Biz hepimiz o büyük bilincin bir parçasıyız. Ve beden ölünce o bilinç tekrar kaynağına döner. Mevlana bunu çok güzel söyler. Ben bir tohumdum, öldüm, filiz oldum. Filizdim, öldüm, ağaç oldum, ağaçtım, öldüm, insan oldum. Şimdi ölürüm, melek olurum. Yani ölüm yükselişin kapısıdır. Her ölüm bir üst bilince doğuştur. Tasavvufa göre ruh, alemi ervah denilen bir boyuttan gelir. Dünya o ruhun bir deneyim alanıdır. Beden ise geçici bir elbise. Ruh bedenden ayrıldığında berzah alemine geçer. Bu alem iki dünya arasındaki köprüdür. Yani ne tamamen bu dünyaya aittir ne de sonsuz aleme. Bir tür bekleme salonu gibidir ama zaman orada farklı akar. Kuantum fiziğinde de zamanın göreceli olduğu söylenir. Bir parçacık gözlenmediğinde süperpozisyon halindedir. Yani aynı anda hem var hem yoktur. İşte berzah aleminde de ruh bu haldedir. Hem varlıkla bağını korur hem de sonsuzluğa geçmeye hazırlanır. Peki yeniden doğuş, reenkarnasyon var mı? İslam düşüncesinde reenkarnasyon, tenasüh konusu tartışmalıdır. Ancak İbn Arabi bu konuda oldukça derin bir bakış sunar. Ona göre ruh tek bir bedende sınırlı değildir. Ruh tekamülünü tamamlayana kadar farklı formlarda deneyim yaşayabilir. Bazı sufiler der ki, ruh henüz tamamlanmamış dersini öğrenmek için yeniden gelir. Modern bilimde de benzer fikirler var. Örneğin, ünlü bir psikiyatrist dünyanın dört bir yanında yüzlerce çocukla çalıştı. Bu çocuklar önceki yaşamlarına dair ayrıntılı bilgiler veriyordu. İsimler, şehirler, hatta ölüm şekilleri.
Birçoğu sonradan gerçeklerle eşleşti. Elbette bilim bunu kanıtlayamadı ama inkar da edemedi. Belki de ruh öğrenmeye devam eden bir yolcudur. Birçok insan ölümün yaklaştığı anda benzer deneyimler yaşar. Tünel görme, ışığa yönelme, bedeni dışarıdan izleme hissi. Bunlar ölümden dönme deneyimlerinde sıkça raporlanır. Bilim bunları beynin oksijen azalmasıyla açıklar. Ama bazı vakalarda beyin aktivitesi tamamen durmuşken bile bilinç deneyimleri devam eder. Tasavvufta bu an tecelli anıdır. Ruh bedeni bırakırken kendi hakikatini hatırlar. İbn Arabi der ki, o an insan aslında kim olduğunu görür ve o gördüğüyle bir olur. Yani ölüm bir aynadır. Korkulacak bir şey değil, hatırlanacak bir şeydir. Peki zaman ölümden sonra nasıl akar? Dünya zamanıyla ruh zamanı aynı değildir. Kuantum düzleminde zaman doğrusal değil, bir olasılık alanıdır. Ruhun bulunduğu düzlemde önce ve sonra yoktur. Her şey aynı anda olur. İşte bu yüzden rüyalarda bazen geçmişe, bazen geleceğe gideriz. Çünkü ruh zaten zamanın dışındadır. Tasavvuf bunu şöyle anlatır. Zaman Allah'ın bir gölgesidir. Yani aslında zaman mutlak varlıktan yayılan bir yansıma gibidir. Ruh o mutlak varlıkla bir olduğunda artık zamana tabi değildir. Ölümden sonra bilinç devam eder mi? Evet, ama değişir. Ruhun hafızası dünyevi bilgilerden sıyrılır. Fakat öz deneyim kalır. Sevgi, merhamet, sabır, tevazu gibi duygular. Bunlar ruhun koduna kazınır. O yüzden sufiler der ki, ölmeden önce öl. Yani bu dünyadayken egonu öldür. Ruhun hakikatine dön. Böylece ölüm geldiğinde sadece elbiseni çıkarırsın. Ama sen hep varsın. Ölümden korkmamızın sebebi aslında yaşamı tam olarak bilmememizdir. Çünkü yaşamın kendisi ölümün devamıdır. Doğum bir başlangıç değil, bir hatırlamadır. Modern psikoloji der ki, insan anlam bulmadığı için ölümden korkar. Tasavvuf da der ki, ölüm anlamın en saf halidir. Yani ölümden korkmak, hakikati bilmemektir. Bilince uyanan biri ölümden korkmaz. Çünkü bilir ki bu sadece bir perde değişimidir. Kuantum fiziği artık diyor ki evren gözlemle var olur. Yani bilinç maddeyi etkiler. İbn Arabi ise asırlar önce şöyle demişti. Varlık idrakle kaimdir. Yani gören olmazsa görülen de olmaz. Bu iki yaklaşım farklı çağların aynı gerçeğidir. Bilinç evrenin özü, ruh o bilincin kıvılcımıdır. Ve o kıvılcım asla sönmez. Ruh nihayet tüm deneyimlerinden sonra asıl kaynağına döner. Ona vahdet alemi denir. Yani birlik alemi. Artık ben yoktur, sen yoktur, sadece o vardır. Mevlana'nın şu sözüyle bitirelim. Ölüm günüm, düğün günümdür. Çünkü sevgiliye kavuşurum. Belki de ölüm hiçbir şeyin bitmediği bir başlangıçtır. Ruh bir sonsuzluk yolcusudur. Her yaşam bir ders, her ölüm bir geçittir. Ve biz o büyük bilinç okyanusunun bir damlasıyız sadece. Ama unutma, o damlanın içinde bütün okyanus gizlidir. Tekrar görüşmek dileğiyle.
Sevgiyle kalın.